Kanlı Kontes olarak bilinen Elizabeth Bathory'nin hikayesi hem tarihçiler hem de sıradan insanlar arasında her zaman merak ve dehşet uyandırdı. Orta Avrupa'nın en güçlü soylu ailelerinden birine mensup olan Elizabeth'in ismi, yüzyıllar boyunca korkutucu hikayelerle, efsanelerle ve tartışmalarla anıldı. Güzellik takıntısı, işkenceye olan eğilimi ve yüzlerce genç kızın ölümüne neden olduğu iddiaları onu tarihin en karanlık figürlerinden biri haline getirdi. Ancak Elizabeth'in yaşamı yalnızca bu korkunç söylentilerle değil, dönemin sosyal, politik ve kültürel bağlamıyla da derinlemesine incelenmeyi hak ediyor. Elizabeth Bathory, 7 Ağustos 1560'da bugünkü Macaristan sınırları içinde yer alan Niğirbator'da doğdu. Bathory ailesi, Avrupa'nın en eski ve en güçlü soylu ailelerinden biriydi. Ailenin kökleri yüzyıllar öncesine uzanıyordu ve birçok üyesi yüksek mevkilerde görev yapıyordu. Elizabeth'in dedeleri, generaller, politikacılar ve büyük servet sahipleriydi. Ancak bu güç ve servet, ailenin karanlık yönlerini de beraberinde getirdi. Akraba evlilikleri nedeniyle aile içinde genetik sorunlar yaygındı. Ayrıca bazı aile üyelerinin okült uygulamalara ve kara büyüye olan ilgisi, Bathory ailesinin üzerine bir sır perdesi örttü. Elizabeth'in çocukluğu, dönemin birçok soylu çocuğuna göre ayrıcalıklıydı. Latince, Almanca ve Yunanca öğrendi. Matematik, astronomi ve edebiyat gibi konularda bilgi sahibi oldu. Ancak bu entelektüel altyapının yanı sıra çocukluğunda tanık olduğu şiddet ve acımasızlık onun kişiliği üzerinde derin izler bıraktı. Ailesinin topraklarında köylülerin ağır cezalara çarptırıldığına, hatta işkence gördüğüne tanık olduğu biliniyor. Bazı tarihçiler, Elizabeth'in çocukluk yıllarında maruz kaldığı bu ortamın, ilerleyen yıllardaki acımasız davranışlarının temelini oluşturduğunu düşünüyor. Elizabeth, 15 yaşında Kont Ferenc Nadasdy ile evlendi. Evlilik, yalnızca bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda iki güçlü ailenin birleşimini temsil eden stratejik bir birliktelikti. Düğünden sonra çift, Slovakya'daki Çahtice Kalesi'ne yerleşti. Ferenc, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kazandığı zaferlerle Kara Şövalye lakabını alırken, Elizabeth kalede idareyi üstlendi. Ferenc'in savaştaki zaferleri kadar acımasızlığı da dillerdeydi. Bazı kaynaklara göre Elizabeth, eşinden işkence yöntemleri konusunda dersler aldı. Ancak Elizabeth'in adı, eşinin ölümünden sonra çok daha korkutucu bir şekilde anılmaya başladı. Söylentilere göre, Elizabeth Bathory gençliğini ve güzelliğini koruma takıntısı nedeniyle korkunç bir yol seçmişti. Efsaneye göre bir hizmetçisinin yüzüne tokat attığında hizmetçinin kanının Elizabeth'in eline sıçradığı ve bunun cildini gençleştirdiğine inandığı anlatılır. Bu olay onu genç kızların kanını kullanmaya yönlendirdi. İddialara göre Elizabeth genç kızları kaleye hizmetçi olarak çağırıyor ve onları işkenceyle öldürdükten sonra kanlarını topluyordu. Bu kanı içtiği ya da kan banyoları yaptığı söyleniyordu. Ancak bu iddiaların ne kadarının gerçek, ne kadarının efsane olduğu bugün bile tartışılıyor. Elizabeth'in kurbanlarının sayısı konusunda farklı görüşler var. Mahkeme kayıtlarında bu sayının 650'ye kadar çıktığı belirtilse de bazı tarihçiler bunun abartılı olduğunu savunuyor. Yine de kalede yapılan kazılarda bulunan cesetler ve yaralı kurbanların ifadeleri Elizabeth'in korkunç suçlarını inkar edilemez hale getirdi. Elizabeth'in uyguladığı işkence yöntemleri günümüzde bile tüyler ürpertici detaylar içeriyor. Kurbanların bedenine iğneler batırmak, onları buz gibi sulara daldırarak ölmeye terk etmek ve aç bırakmak gibi yöntemler onun acımasızlığını gözler önüne seriyor. 1610 yılında Elizabeth Bathory'nin eylemleri artık saklanamaz hale gelmişti. Macar kralı II. Matyas bir soruşturma başlatılmasını emretti. Kaleye yapılan baskında işkence izleri taşıyan cesetler ve ağır yaralı kurbanlar bulundu. Elizabeth, soylu olması nedeniyle mahkemeye çıkarılmadı. Ancak hizmetçileri onun suçlarını doğrulayan ifadeler verdi ve ağır cezalara çarptırıldı.
Elizabeth ise kalede bir odaya kapatıldı ve hayatının geri kalanını burada geçirdi. 1614 yılında 54 yaşında bu odada hayatını kaybetti. Elizabeth Bathory'nin hikayesi tarihçileri ve psikologları hala düşündürmeye devam ediyor. Bazıları onun gerçekten tarihin en korkunç seri katillerinden biri olduğunu savunuyor. Diğerleri ise Elizabeth'in güçlü ve bağımsız bir kadın olduğu için düşmanlarının iftiralarına maruz kaldığını öne sürüyor. Yaşadığı dönemde güçlü kadınlara karşı duyulan ön yargılar bu tür bir komplonun mümkün olabileceğini gösteriyor. Kanlı Kontes'in hikayesi yalnızca tarihle sınırlı kalmamış, aynı zamanda vampir efsanelerine ve gotik edebiyata ilham kaynağı olmuştur. Güzelliğini korumak için genç kızların kanını kullanma fikri, Bram Stoker'ın Drakula'sı gibi pek çok eserde yankı buldu. Popüler kültürde Elizabeth Bathory, karanlık ve gizemli bir figür olarak yeniden ve yeniden yorumlandı. Filmlerden kitaplara, müzikten video oyunlarına kadar pek çok alanda onun hikayesine atıfta bulunuldu. Bu da Elizabeth Bathory'nin hikayesini daha da büyülü ve korkutucu bir hale getirdi. Ancak bu hikayelerin ne kadarı gerçek, ne kadarı efsane? İşte asıl soru burada başlıyor. Elizabeth'in yaşadığı dönemin sosyal ve siyasi bağlamını anlamak, onun hakkındaki suçlamaları daha iyi değerlendirmemizi sağlayabilir. 16. ve 17. yüzyıllarda özellikle güçlü kadın figürler sık sık hedef alınırdı. Erkek egemen toplumlarda kadınların güç kazanması çoğu zaman tehdit olarak algılanırdı. Elizabeth'in zenginliği ve gücü belki de onu düşmanlarının saldırısına açık hale getirdi. Aynı zamanda soylular arasında mülk edinme ve siyasi güç mücadelesi de göz ardı edilmemelidir. Elizabeth'in mahkemeye çıkartılmadan cezalandırılması, bu suçlamaların ardında siyasi bir motivasyon olabileceğini düşündürmektedir. Tarih boyunca Elizabeth Bathory'nin hikayesi, insan doğasının en karanlık yönlerini anlamaya çalışanlar için bir ayna olmuştur. Onun hikayesi hem gerçek hem de efsane arasında bir yerde duruyor. Belki gerçekten tarihin en korkunç katillerinden biriydi. Belki de bir dönemin ön yargıları ve güç oyunları nedeniyle suçlanmış bir kadındı. Ama kesin olan bir şey var ki, Elizabeth Bathory'nin adı yüzyıllar boyunca insanların zihninde yer etmiş ve unutulmamıştır. Eğer bu hikaye ilgini çektiyse, daha fazla tarihsel gizemi keşfetmek için kanalıma abone olmayı unutma. Videoyu beğenerek ve yorum bırakarak bana destek olabilirsin. Birlikte tarihin en karanlık sırlarını açığa çıkarmaya devam edelim.